Kavala kurabiyesinin adını bir şehirden aldığını biliyor muydunuz? Evet, Yunanistan'da bir kent Kavala ve kurabiyesi de halen o şehirde yapılmakta. Uzun yıllar Osmanlı toprağına ait olan Kavala kentinde yapılan bu kurabiyeler de Osmanlı mutfağına o zamanlardan girmiş. Asırlardır da pek çoğumuzun damağını şenlendirmekte. Yıllara meydan okuyan, bıkmadan keyifle tükettiğimiz bir tat. Ana malzemesi badem ve pudra şekeri diyebiliriz. Tabii biz ona küçük bir nefis dokunuşu yaparak bizce bu kurabiyeyi çok daha güzel bir hale getirdik. Siz de deneyip fikirlerinizi bizimle yorumlarda paylaşın lütfen. Tarifin detaylarına geçmeden henüz kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız varsa hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basarak kanala abone olup bizi destekleyebileceklerini hatırlatmak isteriz. Bu kurabiyenin özelliği içinde kullanılan unun kavrulması. Bu yüzden işe ilk olarak bu işlemle başlıyoruz ki un biraz soğusun. Uygun büyüklükteki bir tavaya unu alıp karıştıra kavuruyoruz. Bu işlem yaklaşık 15 dakika sürüyor ve bu süre sürekli ocağın başında devamlı karıştırılarak geçiyor. Gördüğünüz gibi unun rengi ve dokusu değişti. Un bir kenarda soğurken bademleri kavuralım. Bu tarifte tuzsuz çiğ badem kullanacağız ama öncesinde bunları bir tavada yaklaşık 5 dakika kadar kavuruyoruz. Tavayı sürekli bu şekilde sallayın ki ısı bademlerin her yerine eşit bir şekilde dağılsın. Şimdi kavrulan bademleri bir bıçak yardımıyla biraz küçültelim. Bunun için bademleri bir kesme tahtasına alıyoruz. Ben cam bir yüzeyde doğrama yaptığım için doğramak biraz zor oldu. Siz tahta bir zemin kullanırsanız bademler daha az kayacaklardır. Fakat bademleri çok küçültmeyin. Kurabiyeyi ısırdığınızda badem parçalarını hissetmek güzel oluyor. Artık kurabiye hamurunu hazırlamaya başlayabiliriz. Bunun için derin bir kaseye yumuşamış tereyağını, yumurtayı, sıvı yağı alıyor. Bu malzemeleri şöyle bir karıştırıyoruz. Ardından da bu karışıma pudra şekeri, badem unu, kavrulmamış un, kabartma tozu, vanilya, portakal kabuğu rendesi ve en sonda kavrulmuş unu ekliyoruz. Bu arada 250 gram un kavrulduktan sonra 220 gram geldi ve hepsini kullandık. Ama tabii yumurtanın büyüklüğüne göre kullanılacak un miktarı değişebilir. Unu bu yüzden kontrollü bir şekilde ekleyin. Şimdi hepsini yoğuruyoruz ama fazla değil. Malzemeler karışana kadar. Sıra son malzemede bademler. Onları da ekleyip hamuru bir bütün hale gelene kadar yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurda çoğunlukla kavrulmuş un kullanıldığı için bu hamur biraz parça parça görünecektir. Çünkü un kavrulduğunda bağlayıcı özelliğini yitiriyor. Ama yine de sıktığınızda bir bütün hale gelebilmesi lazım. Hepsini yağlı bir kağıt üzerine alıyoruz ve elimizle bastırarak hamura dikdörtgen bir şekil veriyoruz. Üzerine bir yağlı kağıt serip hamuru kağıdın üzerinden merdane ile bu şekilde açarsanız hem yüzeyi daha pürüzsüz olur hem de yapışma sorunuyla karşılaşmazsınız. Bu şekilde bir aparatla kenar kısımlarını düzleştiriyoruz. Mümkün olduğunca düzgün bir şekil vermeye çalışırsanız daha iyi olur. Ben bu şekilde 18'e 22 santim boyutunda yaklaşık 1,5 santim kalınlığında bir kalıp hazırladım. Bu hamur şimdi dolapta dinlenecek ve sertleşecek. Bu şekilde sarıp dolaba kaldırıyoruz. Dikkatli olun hamur kırılmasın. Kurabiye hamuru yaklaşık 30 dakikalık dolapta bekleme süresinin ardından yeteri kadar sertleşti. Şimdi yuvarlak bir kalıpla veya bardak yardımıyla kavala kurabiyesine meşhur şeklini vereceğiz. Önce kenar kısmından küçük bir parça çıkartıyoruz ve aynı yerden kalıp yardımıyla yarım yarım kesmeye devam ediyoruz ve kurabiyeleri tepsiye diziyoruz. Bazen dikkat etsek de kenar kısımları taşıma sırasında kırılabilir, kopabilir. Onları bu şekilde elinize birleştirin, gerisini fırın sıcaklığı halleder. Kurabiyeleri çıkartırken bazen badem parçalarına denk gelebilirsiniz. Benim kurabiye kalıbım keskin kenarlı olduğu için bademleri kesebildi.
Siz de ona göre bir aparat seçerseniz daha rahat edersiniz. Şu kurabiyelerin katmanlarına bakar mısınız? İşte bu görüntü kavrulmuş un sayesinde. Kenarda kalan hamurları bu şekilde toparlayıp yeniden şekillendiriyoruz ve bu işlem hamur bitene kadar devam ediyor maalesef. Hepsi hazır olduğuna göre artık pişirme zamanı. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 10 ila 12 dakika kadar pişecekler. Pişme süresi fırından fırına değişebilir, mutlaka kontrol edin. Nefis kokulu kurabiyelerimiz hazır. Bu şekilde pudra şekeriyle kaplayıp servis edebilirsiniz. Pudra şekeri zorunlu değil, sizin damak zevkinize kalmış. Zaten her şekilde çok güzeller. Ben sunumda badem de kullandım, çok şık durdular. Siz dilediğiniz gibi süsleyin. Malzeme listesini her zamanki gibi açıklamalar kısmına ekledim. Tarifin detaylarına oradan da ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna basıp kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Hangi tariflere video çekmemizi isterseniz de yorumlarda belirtebilirsiniz. En çok talep edilen tariflere öncelik vermek isteriz. Bir sonraki tarif videosunda görüşmek üzere. Afiyet olsun.